Koch ailesinin hikayesi, petrol ve siyasetle iç içe geçmiş, karmaşık bir Amerikan destanıdır. Hikaye 1900 yılında Teksas'ta doğan kurucu Fred Chase Koch ile başlar. Fred Koch, MIT'den kimya mühendisliği diploması aldıktan sonra petrol endüstrisine girdi ve mühendislik dehasını hızla kanıtladı. Fred Koch'un asıl başarısı, 1920'lerde ham petrolü daha verimli bir şekilde benzine dönüştüren yeni bir termal kırma sürecini geliştirmesiydi. Bu teknoloji ona önemli bir maliyet avantajı sağladı, ancak sektördeki yerleşik devlerle, özellikle Rockefeller'ın Standard Oil'i hukuki mücadeleler yaşamasına neden oldu. Bu erken hukuki savaşlar, Koch ailesinin DNA'sına işleyecek olan rekabetçi ruhun ve bağımsızlığın temelini attı. Kurucu Fred C. Koch, doğum 1900, ölüm 1967, ham petrolü benzine dönüştüren verimli bir termal kırma süreci icat etti. Bu süreç ona Standard Oil gibi rakiplerle uzun süreli hukuki mücadeleler yaşattı. Amerika'daki hukuki zorluklar nedeniyle Fred Koch işini yurt dışına taşımak zorunda kaldı. 1930'larda Sovyetler Birliği'nde ve daha sonra Nazi Almanya'sında rafineri tesisleri kurmak için önemli mühendislik sözleşmeleri aldı. Bu deneyimler Fred Koch'un hayat görüşünü ve siyasi duruşunu derinden etkiledi. Komünizm ve merkeziyetçilik karşıtı sert görüşleri daha sonra oğulları aracılığıyla Amerikan siyasetine damgasını vuracaktı. Fred Koch, 1940'larda Wichita, Kansas'a dönerek oğullarının büyüteceği devasa holdingin temeli olan Wood River Oil and Refining Company'yi kurdu. Fred Koch'un 1967'deki vefatından sonra şirketin liderliğini 4 oğlundan ikincisi olan Charles Koch üstlendi. Charles Koch, şirketin adını Koch Industries Inc. olarak değiştirdi ve onu sadece bir petrol rafinerisinden enerji, kimyasallar, gübreler, orman ürünleri ve finansal ticaret gibi çok çeşitli sektörlere yayılan devasa bir holdinge dönüştürdü. Charles Koch'un vizyonu, babasının girişimci ruhunu sistematik yönetim felsefesiyle birleştirmekti. O, şirketin başarısının temelini oluşturan ve kendi geliştirdiği bir yönetim sistemi olan piyasa tabanlı yönetim, yani Market Based Management, kısaca MBM felsefesini kurumsallaştırdı. MBM, şirketin her seviyesindeki çalışanların dış dünyadaki piyasa prensipleri, rekabet, fiyatlandırma, fırsat maliyeti gibi düşünmesini ve davranmasını öngörür. Bu felsefe, özgürlük, hesap verebilirlik ve insanların değer yaratmasını teşvik etmeyi amaçlar. MBM, Koch Industries'in verimli, hızlı ve sürekli inovasyon yapabilen bir yapıya sahip olmasını sağlayan temel araç oldu. Charles Koch başkan ve CEO, şirketin yönetim felsefesi olan piyasa tabanlı yönetimi kurdu. MBM, çalışanları girişimci gibi düşünmeye teşvik eden ve şirketin dikey entegrasyonunu ve agresif büyümesini sağlayan ana sistemdir. Charles Koch'un liderliği altında Koch Industries, agresif bir şekilde satın almalar ve dikey entegrasyon yoluyla büyüdü. Şirket, ham petrolün boru hattından rafineriye, oradan kimyasal üretime ve son ürüne kadar tüm zinciri kontrol etmeyi hedefledi. Koch ailesinin hikayesi, Koch Industries'in devasa finansal başarısının gölgesinde kalan, ailenin içindeki dramatik ve uzun süreli hukuki savaşlarla doludur. Fred Koch'un 4 oğlu vardı: Frederick, Charles, David ve William. Babalarının ölümünden sonra Charles ve David, şirketteki kontrolü ele alırken, diğer iki kardeş, Frederick ve William, şirketin değerlemesi ve yönetimi konusunda Charles ve David ile anlaşmazlığa düştü. Anlaşmazlık 1980'lerde ve 1990'larda yıllarca süren ve tarihin en pahalı aile hukuki mücadelelerinden birine dönüştü. William ve Frederick Koch, Charles ve David'i şirketin değerini kasten düşük göstermek ve kendilerine ait hisseleri düşük fiyattan satın almakla suçladılar. Charles ve David'in kardeşleri William ve Frederick Koch, şirketin değerlemesi konusunda anlaşmazlığa düşerek 18 yıldan fazla süren 100 milyonlarca doları aşan hukuki mücadelelere yol açtı. Hukuki mücadeleler, şirket içi gerilimleri ve ailenin kamuoyundaki imajını ciddi şekilde zedeledi. Sonunda Charles ve David kardeşlerinin hisselerini milyarlarca dolar ödeyerek satın aldı. Bu anlaşma, Charles ve David'in şirketteki kontrolünü pekiştirirken, Koch Industries'i neredeyse tamamen Charles ve David'e ait ABD'nin en büyük özel sermayeli holdingi haline getirdi. Koch ailesinin hikayesi iş dünyasından siyaset sahnesine sıçradı. 1980'lerden itibaren özellikle David Koch, Amerikan siyasetinde sağ kanat ve libertaryen davaları finanse etme konusunda son derece aktif oldu. David Koch, şirketin hissedarı ve başkan yardımcısı olarak görev yapmasının yanı sıra, kardeşi Charles ile birlikte Amerika'nın en büyük ve en etkili siyasi bağışçıları haline geldi. Onların siyasi faaliyetleri geleneksel bağışçılığın ötesine geçti. Grassroots taban örgütlenmesi, düşünce kuruluşları, siyasi eylem komiteleri, PAC'ler ve akademisyenlere fon sağlayan devasa bir ağ kurdular. Bu ağ, Cato Institute ve Heritage Foundation gibi büyük düşünce kuruluşlarını finanse etmenin yanı sıra Americans for Prosperity, kısaca AFP gibi taban örgütlerini de içeriyordu.
AFP, Çay Partisi hareketinin yükselişinde ve çevre düzenlemelerine karşı kamuoyu oluşturmada kilit rol oynadı. Charles ve David Koch, Koch Network adını verdikleri yüzlerce düşünce kuruluşu, siyasi grup ve taban örgütünü finanse eden devasa bir siyasi ağ kurdu. Bu ağın amacı liberteryenizmi, serbest piyasayı, düşük vergileri ve asgari devlet müdahalesini teşvik etmekti. Koch ailesinin siyasi harcamaları milyarlarca doları buldu ve Demokrat Parti'den siyasetçiler ve liberal çevreler tarafından Amerikan demokrasisini yozlaştırmakla ve fosil yakıt çıkarlarını korumakla suçlandı. Koch Industries'in enerji ve kimya sektörlerindeki kökleri, onları çevre ve iklim politikaları konusunda Amerikan siyasetindeki en tartışmalı figürler haline getirdi. Koch Industries, büyük ölçüde fosil yakıtlar, petrokimya ve boru hatlarına bağımlıdır. Bu durum, şirketi doğal olarak çevre düzenlemelerine ve iklim değişikliğiyle mücadele amaçlı politikalara karşı bir duruş sergilemeye itti. Koch Network tarafından finanse edilen düşünce kuruluşları, uzun yıllar boyunca iklim değişikliğinin bilimsel kanıtlarını sorgulayan ve karbon emisyonlarını düzenleyen yasaları engellemeye çalışan kampanyaları destekledi. Eleştirmenler, Koch ailesinin bu eylemlerini kar amaçlı bir çıkar çatışması olarak gördüler ve ailenin kısa vadeli finansal çıkarları için gezegenin geleceğini tehlikeye attığını iddia ettiler. Koch Industries, çevresel kirlilik davaları ve yasal ihlaller nedeniyle de defalarca federal kurumlar tarafından para cezasına çarptırıldı. Bu davalar, şirketin çevresel sorumluluk konusundaki sicilini sorgulatan ciddi olaylardı. Koch Industries, ABD'deki en büyük fosil yakıtlar ve kimyasal madde işleyicilerinden biridir. Koch Network, iklim değişikliği bilimi ve düzenlemelerine karşı çıkan grupları finanse etmesi nedeniyle çevreci aktivistlerin bir numaralı hedefidir. Charles Koch ise kendini çevresel zorluklara en iyi çözümün teknolojik inovasyon ve serbest piyasa çözümleri olduğunu savunan bir savunucu olarak konumlandırdı. O, devlet düzenlemelerinin verimsiz olduğunu ve inovasyonu engellediğini iddia etti. Charles Koch'un piyasa tabanlı yönetim felsefesi, Koch Industries'in 140 binden fazla çalışanını yöneten karmaşık ve katı bir kurumsal kültürün temelidir. MBM, her çalışanı bir girişimci veya değer yaratan olarak görür. Çalışanların kendi departmanlarında dış pazardaki rekabet koşullarını taklit eden iç fiyatlandırma ve rekabet sistemleri aracılığıyla sürekli olarak en iyi performansı sergilemeleri beklenir. Bu kültür, yüksek beklentiler ve yoğun hesap verebilirlik üzerine kuruludur. Halka açık olmamanın avantajını kullanan Koch Industries, Wall Street'in çeyreklik rapor baskısından muaftır. Bu, şirketin Charles Koch'un uzun vadeli MBM vizyonuna uygun, yavaş ve stratejik büyüme odaklı kararlar almasını sağlar. Charles Koch'un liderliği altında, şirket dikey entegrasyonu Mars ve Walmart'tan bile daha geniş bir ölçekte uyguladı. Örneğin Koch petrol rafinerilerinden ham petrolü taşıyan boru hatlarına, bu petrolün türevlerini kullanan gübre ve kimya tesislerine ve hatta bu ürünlerin sigortasını yapan finansal operasyonlara kadar zincirdeki her adımı kontrol eder. David Koch'un 2019'daki vefatı, Koch ailesinin siyasi ve iş dünyası üzerindeki etkisini yeniden şekillendirdi. Charles Koch 80'li yaşlarında olmasına rağmen holdingin CEO'su ve başkanı olarak aktif kalmaya devam etti. Dördüncü kuşak, aile mirasını ve şirketi yönetmeye hazırlanıyor. Charles Koch'un çocukları ve David Koch'un çocukları hem Koch Industries'in yönetiminde hem de Koch Network'ün siyasi faaliyetlerinde yavaş yavaş daha görünür roller üstlenmeye başladılar. David Koch'un vefatından sonra Koch Network'ün siyasi harcamaları devam etti, ancak daha az merkezi bir yapıya doğru kaydı. Charles Koch'un kendisi de son yıllarda çevresel sürdürülebilirlik ve bazı sosyal konularda daha ılımlı bir duruş sergileyerek hem iş dünyasını hem de siyaseti etkileme stratejisinde ince ayarlar yaptı. Koch ailesinin hayırseverlik çabaları da ikiye ayrılır. Geleneksel sanat ve tıp bağışları özellikle David Koch tarafından ve siyasi ile eğitim amaçlı bağışlar. Aile, sanata, kültüre ve tıp araştırmalarına önemli bağışlar yapmaya devam etti. Bu da onların kamusal imajlarının karmaşıklığını arttırdı. Koch ailesinin hikayesi, Amerikan iş dünyasında eşi benzeri olmayan bir güç, gizlilik ve siyasi etki karışımıdır. Fred Koch'un mühendislik zekasıyla başlayan bu yolculuk, Charles Koch'un yönetim dehası ve David Koch'un siyasi aktivizmiyle devasa bir imparatorluğa dönüştü. Koch Industries, halka açık olmamasına rağmen ABD'nin en büyük şirketlerinden biridir ve enerji, kimya ve perakende sektörlerinde sessizce devasa bir güç kullanmaktadır. Aile, bu gücü sadece finansal kar için değil, aynı zamanda liberteryen ideolojiyi ve serbest piyasa prensiplerini Amerikan siyasetine kalıcı olarak yerleştirmek için de kullanmıştır. Koch ailesi, serbest piyasanın, siyasi nüfuzun ve tartışmalı çevresel sorumluluğun karmaşık ve ayrılmaz bir birleşimi olarak Amerikan kapitalizminin en güçlü ve en tartışmalı sembolüdür. Onların gelecekteki kararları sadece kendi servetlerini değil, aynı zamanda Amerikan enerjisi, çevre politikaları ve siyasi dengesini de şekillendirmeye devam edecektir.